Son yıllarda ülkelerin en önemli meselelerinden biri de gelişmiş bir savaş uçağına sahip olmak. Açık konuşmak gerekirse hemen herkesin aklında yakın zamanda ihtiyacım olabilir düşüncesi hakim. Bu noktada en kritik konu bir başkasına bağımlı olmamak. Daha net bir ifadeyle kendi göbeğini kesebilmek. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'daki savunma sanayinde gördüğümüz JF-17'de işte tam da bahsettiğimiz ihtiyaçlar için kritik bir rol oynuyor. Bu videomuzda Çin-Pakistan ortak üretimi JF-17'lere yakından bakmakla kalmayacak, aynı zamanda kardeş ülke Azerbaycan'da envantere girmesinin etkilerine değineceğiz. Ve belki de daha önemlisi bu satın almanın Pakistan, Azerbaycan, Türkiye üçgeninde ne anlama geldiğine yanıt arayacağız. Bakü'deki ADEX Savunma Sanayi Fuarı'nda Türk kamuoyunun gözü doğal olarak yerli ve milli sistemlerin kardeş ülkede sergilenmesinin üzerindeydi. Ancak arka planda sadece Azerbaycan'ı değil çok farklı bölgeleri doğrudan etkileyecek bir işbirliğinin ete kemiğe bürünmüş halini görmek mümkündü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve beraberindeki üst düzey heyet Çin-Pakistan ortak üretimi JF-17 Blok 3'ü detaylıca inceliyordu. Bu aslında görmek isteyenler için oldukça güçlü bir mesajdı. Aslında bir süredir Azerbaycan'ın bu uçakları almak istediği konuşuluyordu. Hatta kimi kaynaklara göre 1,8 milyar dolarlık imzalar dahi atılmıştı. İşte böyle bir ortamda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le Savunma Bakanı General Hasanov'un JF-17 standını ziyaret etmesi, Pakistan Havacılık Kompleksi Başkanı Maraşal Hakim Raza'dan uçak hakkında bilgiler alması dikkate değerdi. Aslına bakarsanız JF-17'nin geçmişi inişli çıkışlı bir grafiğe sahip. Hikayenin başlangıcı 1980'lere kadar uzanıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri o dönem giderek eskiyen savaş uçağı envanterini yenilemek istiyordu. Önlerinde temel olarak iki seçenek vardı. Ya geçmişte olduğu gibi dünyanın bu alanda önde gelen ülkelerinden alım yoluna gideceklerdi ya da kendi uçaklarını imal edeceklerdi. İkincisi elbette daha zor, daha planlı ve daha da önemlisi sonunu kimsenin pek de kestiremediği bir kapının aralanması demekti. Savunma sanayinde havacılık alanı milyarlarca dolar demekti. Ayrıca üretici ülke ile müşteri ülke arasında onlarca yıl sürecek zorunlu bir bağ da oluşturuyordu. Ve satan ülke, alan ülkeden hep daha avantajlıydı. Pakistan ikinci seçeneğin kendisi için daha iyi olduğunu elbette biliyordu. Ancak yine de cevabını arayan sorular vardı ve her biri son derece kritikti. En önemli soru Pakistan'a kendi havacılık sanayisini kurması için kim neden yardım etsindi? Kaldı ki bugüne kadar hep dış alım yoluyla bu meseleyi çözmüşlerdi. Bu noktada bir gözleri de Hindistan'ın üzerindeydi. Onlar da kendi uçaklarını geliştirmek için kolları sıvamıştı ve elbette Pakistan'da geri kalmak ve yarışı kaybetmek istemiyordu. Hindistan elindeki MiG-21 uçaklarını yerine alabilecek hafif bir jet avcı uçağı üretmek istiyordu. Pakistan'ın ise Çin'den aldığı J-7'ler vardı ki bunlar da MiG-21 üzerinden geliştirilmişti. Şimdi yine onun gibi düşük maliyetli bir uçak yapabilmeyi istiyorlardı. Burada MiG-21 için kısa bir bilgi paylaşalım. Israrla MiG-21 ya da benzeri bir uçak istenmesinin bir sebebi vardı elbet. Bu platform yalnızca Sovyetlerin değil, tüm dünya havacılığının en maliyet etkin uçaklarındandı. Uzun yıllar pek çok ülke tarafından kullanılmasının en temel gerekçelerinden biri buydu. Pakistan J-7 ya da ihraç ismiyle F-7 uçaklarını tamamen batılı aviyoniklerle donatmak istiyordu. Projeye Sabre 2 ismi verilmişti. Amerikalı Grumman şirketinden teknik destek alınıyordu. Amerikalı Grumman, Çinli uçak üreticisi Chengdu ile dirsek temasındaydı. Her ne kadar bu aralar Washington-Pekin adlı ticaret savaşları, siber operasyonlar ya da Pasifik'teki yüksek tansiyonla anılsa da o yıllarda durum farklıydı. Amerika, Çin'i Sovyetler Birliği'nden uzaklaştırmak istiyordu. Böylece Sovyetler Birliği daha da yalnızlaşacaktı. Bu maksatla Pekin yönetimiyle bir dizi anlaşmaya imza atıldı. Çin artık Batı ile alışveriş yapabiliyor, teknoloji transfer edebiliyordu. O gün alınan bu kararın günümüz dünyasına etkileri ve Çin'in önlenemez yükselişine dikkati çekip devam edelim. Çinli Chengdu ile Amerikalı Grumman, F-7 uçağı üzerinden Süper 7 ismini verdiği bir avcı uçağını geliştirmek için kolları sıvadı. Aviyonikler yine Amerika için üretilen başka bir uçaktan alınacaktı. Motor için de mevcuttan daha güçlüsünün temin edilmesi konusunda mutabık kalındı. Kağıt üzerinde anlaşılan konulardan çoğu sahada bambaşka gerçeklerle yüzleşiyordu.
Örneğin MiG-21 ve F-7 uçağının radarı yoktu. Çünkü uçakların burnunda hava alığı bulunuyordu. Çözüm gecikmedi. Hava alıkları gövdenin iki yanına alınacaktı. Burunda açılan yere radar eklenecekti. Anlatırken kolaymış gibi görünen bu değişim hem mühendislik açısından bir hayli zordu hem de maliyetin katlanmasına neden oluyordu. Amerikalı Graham'ın süreçle ilgili yazdığı raporunda artan maliyete dikkat çekti. Pakistan'ın elinde bu işi tamamlayacak yeterli bütçe yoktu. Kaçınılmaz olanla yüzleştiler. Proje iptal edildi. Ancak Sabre 2 projesinin rafa kaldırılmasında tek sebep maliyetler değildi. 1989'da yaşanan iki ayrı olay projenin iptal edilmesinde daha çok etkiliydi. Çin tarihindeki en büyük olaylardan biri yaşanmıştı. Tiananmen Meydanı'nda başlayan öğrenci olaylarında güç kullanılmış, yüzlerce gösterici öldürülmüştü. Amerika bu olaylardan sonra Çin'e ambargo uyguladı. Pakistan da bu ambargodan nasibini aldı. Ayrıca Amerika'ya göre Pakistan gizli nükleer silah programı üzerinde çalışıyordu. Amerikalı teknik personel ülkeyi terk etmişti. Amerikan ambargosundan en çok Pakistan Hava Kuvvetleri etkilendi. 10 yıla yakın bir süre çok ciddi bir silah ambargosuyla karşı karşıya kaldılar. Amerika tıpkı bugünlerde yaptığı gibi o zaman da parasını dahi aldığı F-16'ları teslim etmedi. Pakistan'ın savaş uçağı almak için kapısını çaldığı tüm başkentlere Amerika bir şekilde daha önce varıyor ve satmayın diyordu. Çin kendi içindeki olayların ardından 1991'de yeniden adım attı. Projenin ismini Fighter China olarak değiştirdi. Pakistan projeye 1995 yılında tekrar dahil oldu. Çin ve Pakistan uçağı birlikte geliştirecekti. Elektronikler ve motor konusunda yurt dışından teknik destek alınacaktı. İlk destek MiG-21'in orijinal tasarımcısı Mikoyan'dan geldi. Motor konusunda destek bizden dediler. Fransız, İngiliz ve İtalyanlar elektronik konusunda el verecekti. Hava füzeleri için Güney Afrika teknik destek sözü verdi. Çin'in verdiği yeni isimle FC-1'in 1999'da üretime geçilmesi planlandı. Ancak arka planda Amerikan ambargosu güçlü şekilde devam ediyordu. Ayrıca Hindistan da projenin baltalanması adına elinden geleni yaptı. Aslında Ruslar MiG-29 uçaklarına güç veren motor konusunda sözlerini tutmuştu. Güney Afrika hava füzesi sağlamak konusunda hala olumluydu. Senelerce uğraşılmasına rağmen batılı ülkelerden istenen destek alınamadı. Proje tabiri caizse kağıt üzerinde kaldı ve bir arpa boyu yol ilerlenemedi. Pakistan ve Çin 1998 yılında gövdenin inşa edilmesi kararına vardı. Projenin başına Yang Wei atandı. Bilgisayar destekli tasarımların uygulanması ve Yang Wei'nin liderliğiyle proje ivme kazandı. Prototip 2002 yılında üretildi. Süreci kısaltmak ve maliyetleri düşürmek adına J-10 uçağında kullanılan teknolojiler JF-17'ye entegre edildi. JF-17 Blok 1 ilk uçuşunu 25 Ağustos 2003 tarihinde yaptı. Sonunda Pakistan'ın hayali gerçek olmuştu. Pakistanlılar projeyi Çin'le ortak geliştirdikleri için Joint Fighter yani müşterek avcı dediler. 17 sayısı ise F-16'dan esinlenilmişti. Böylece proje iki isimli oldu. JF-17 projesi Çin havacılık tarihinin en hızlı projesiydi. Yang Wei daha sonra pek çok uçağın geliştirilmesinde görev aldı. J-20 projesinin de baş tasarımcısı olarak karşımıza çıktı. Evet, ilk uçuş son derece önemliydi ancak her şey bitmedi. İki ülkenin seri üretime kadar gitmesi gereken epey zorlu bir yol vardı. Kaldı ki teknoloji hızla gelişiyor ve sürekli güncellenmesi gereken kısımlar oluyordu. Bu nedenle uçağın seri üretime geçebilmesi ancak 2007 yılını buldu. Gövde ve motor işi halledilmişti belki ama uçak Çin aviyoniklerine sahipti. Pakistan bir umutla batılı firmaların kapısını çaldı. Amerika'nın baskısı nedeniyle yine olumsuz dönüş bekleniyordu. Takvimler 2000'li yılları gösteriyordu ve dünya çok ilginç günlerden geçiyordu. 11 Eylül'deki İkiz Kule saldırılarının ardından Amerika, Afganistan'ı işgal etti. Bu süreçte Pakistan pek çok açıdan daha önemli bir konuma yükseldi. Washington ambargoları gevşetmek zorunda kaldı. Batılı şirketlerden talepte bulunulması işte bu döneme denk geldi. Pakistan'a kimse hayır demedi. Ama süreç sanki kasıtlı olarak uzatılıyordu. Aylar sonra dahi herhangi bir somut gelişme yaşanmadı. Bu sırada JF-17 adeta mutfakta pişmeye devam ediyor ve üzerinde ciddi geliştirmeler yapılıyordu. Hatta bir süre sonra Pakistan ve Türkiye'nin yolları da ilginç şekilde kesişti. Buraya geleceğiz ama öncesinde JF-17'lerin teknik detaylarına değinelim.
Uçağın gövdesinin %58'i Pakistan'da üretiliyor. Geriye kalan kısımsa Çin'de imal ediliyor. Uçağın bütün parçaları Pakistan'da birleştiriliyor ve seri üretimde yine burada yapılıyor. Gövde imalatında başlangıçta sadece alüminyum kullanılmıştı. Ancak 4. nesil savaş uçakları manevrayı önceliyordu ve bu da gövdenin daha hafif olması zorunluluğunu beraberinde getiriyordu. Bu nedenle kompozit malzemeye geçildi. İlk blokta JF-17 pek avantajlı değildi. Ancak ikinci ve üçüncü bloklarda kompozit malzemeler çok fazla kullanıldı. Güncellenen Blok 2 versiyonuyla JF-17'ler havadan yakıt ikmali kabiliyetine sahip oldu. Bu uçaklar harici yakıt tankı taşımadan 900 kilometrelik bir muharebe çapına sahip. Muharebe yarıçapı bir savaş uçağının görev yapıp geri dönebileceği maksimum menzili ifade ediyor. Harici yakıt tanklarıyla JF-17'nin muharebe yarıçapı 1741 kilometreye çıkıyor. JF-17 Çin üretimi KLJ-7 radarını kullanıyor. Radar deniz yüzeyindeki hedefleri 135 kilometre uzaktan görebiliyor. F-16 boyutundaki bir hedefi ise neredeyse 80 kilometre öteden fark edebiliyor. Bu radarların eş zamanlı olarak 10 ayrı hedefi tespit edip izleyebildiği söyleniyor. Bu hedeflerden ikisine görüş ötesi füze ateşleyebiliyor. Hazır füzelere değinmişken bu konuya dair bazı detayları da aktaralım. JF-17 Blok 2, 70 ila 100 kilometre arasında menzili olan PL-12 radar güdümlü havadan havaya füzesini ateşleyebiliyor. Blok 3 modeli aynı radarın AESA versiyonuna sahip. JF-17 Blok 3'ler ayrıca PL-15 havadan havaya füzesini de ateşleyebiliyor. Bu füzeler hakkında net bir bilgi yok. Ancak açık kaynaklarda ihraç modelinde menzilin 145 kilometre olduğu yazılıyor. Üretilen ilk blok uçaklarda 7 ayrı silah istasyonu vardı. Toplamda 1500 kilogram mühimmat taşıma kapasitesi mevcut. Blok 3 modeline 8. silah istasyonu eklenerek silah kapasitesinden ödün vermeden aviyonik podu taşıyabiliyor. Bu uçaklardan hava mühimmatlarından çok farklı özelliklerde bombalara ve hatta gemi savar füzelere kadar çok farklı silahlar kullanılabiliyor. Ayrıca JF-17 bir adet 2 namlulu 23 milimetrelik topla donatıldı. Tüm bunları alt alta eklediğimizde karşımıza çok rollü bir uçak çıkıyor. JF-17 ağırlıklı olarak Çin üretimi mühimmatlar kullanıyor olsa da Pakistan'ın geliştirdiği silahların da kullanıldığını görüyoruz. JF-17 farklı aviyonikler ve silahlar kolaylıkla entegre edilebilsin diye açık mimarili bir tasarıma sahip. Burada açık mimarili bir tasarım vurgusunun biraz altını doldurmak istiyoruz. Havacılıkta genelde iki ayrı yaklaşım var. Birisi açık mimari tasarım ki adından da anlaşılacağı üzere isteyen herkesin bir şekilde kendine en uygun silah sistemlerine entegre edebilmesi anlamına geliyor. Diğer seçenekse yalnızca üreticisinin ekleme çıkarma yapabildiği uçaklar. Çok sayıda üretici ülke hem ticari nedenler hem de askeri sırlarını daha iyi koruyabilmek adına kapalı mimariyi tercih ediyor. Böylece uçağı üreten ülke kendi ürettiği mühimmatları satabiliyor. Burada üretici, kullanıcı ülkenin satın alacağı mühimmatlar konusunda söz sahibi oluyor. Hatta silah entegrasyonu için ekstra bedeller talep edebiliyor. Ekstra bedel demişken, çok yakın bir zaman öncesinde yaşanan olaydan örnek verelim. Bildiğiniz üzere Polonya, T-50 savaş uçaklarının alımı konusunda Güney Kore ile milyarlarca dolarlık bir sözleşme imzaladı. Ellerindeki MiG-29'ları Ukrayna'ya verecek, envanterindeki Su-22'leri de emekli edeceklerdi. Güney Kore'den gelecek 48 adet yeni uçaksa aralıklarla envantere girecekti. Polonya, elindeki Amerikan üretimi hava füzelerini sorunsuz şekilde uçaklarda kullanabileceğini düşünüyordu. Ne de olsa bu uçağın üreticilerinden biri Güney Kore ise diğeri Amerika'ydı. Kaldı ki Güney Kore'nin elindeki T-50'ler Amerikan yapımı füzeleri sorunsuz şekilde ateşliyordu. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Polonya'ya gelen uçaklara Amerikan yapımı hava füzeleri entegre edilemedi. Polonya'ya göre Güney Kore bunun sözünü vermişti. Güney Kore ise bunun doğru olmadığını iddia etti. Sözleşmeyi açıp bakmışlardı. Polonya'nın ödediği paranın içinde füzelerin entegrasyon bedeli yoktu. Sözleşme yalnızca bu füzelerin entegrasyonunun fizibilitesini içeriyordu. Polonya füzeleri entegre etmek için ekstra bedel ödemek zorundaydı. Bu güncel örneğin ardından yeniden açık mimarili sistemlere geçelim.
Burada evrensel donanım sistemleri ve evrensel yazılım dilleri kullanılıyor. Dolayısıyla yeni bir silah sistemini veya aviyonik sistemi uçağa entegre etmek söz konusu olduğunda bu daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Yine somut bir örnek üzerinden ilerleyelim. Pakistan Hava Kuvvetleri 2016 yılında JF-17 için hassas hedefleme podu satın almak istedi. Thales imalatı Damokles ilk tercih edilen sistemdi. Pakistan'ın karşısına size daha önce anlattığımız şerhler yine çıktı. İşte bu noktada Aselsan devreye girdi. Aselpod başarılı bir şekilde test edildi ve 2017'de entegre edildi. Bu sayede bir kısmı bizim savunma sanayimiz tarafından üretilen çok sayıda güdümlü füzenin JF-17 tarafından atılabilmesinin önü açıldı. Videonun başında bu uçaklar Pakistan, Azerbaycan, Türkiye arasında yeni bir dönemi başlatabilir demiştik. JF-17'nin Bakü tarafından satın alındığının duyurulmasının ardından uçakların Roketsan imalatı Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle donatılacağı iddiaları gündeme geldi. Açık mimariye sahip JF-17'ye bu füzeleri entegre etmek mümkün. Bunun yanı sıra daha önce bahsettiğimiz KLJ-7A radarı NATO imalatı havadan havaya füzeyi ateşleyebilecek modlara sahip. Hava füzeleri son derece stratejik sistemler. Bu nedenle ülkeler ilişkilerinin bozulmayacağı üreticileri tercih ediyor. Azerbaycan'ın tercihinin Türkiye'den yana olması bu nedenle sürpriz değil. Ancak bu noktada farklı bir soru daha var. Bu entegrasyona Çin ne diyecek? Çin'in en başından beri pozisyonu JF-17 ihraç etmek üzerine kurulu. Pekin yönetimi JF-17'yi pek çok ülkeye öneriyor. Haliyle bu uçakların NATO standartlarında üretilmiş hava füzelerini kullanabilmesi aslında onların da işini kolaylaştırıyor. JF-17 şimdilik Pakistan dışında Myanmar ve Nijerya'da da kullanılıyor. Irak'ın da uçakla ilgilendiği ve sıradaki kullanıcı olacağı konuşuluyor. Gördüğünüz üzere Pakistan'la Çin'in binbir zorlukla ortaya çıkardığı savaş uçağının yüksek bir ihraç potansiyeli var. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda bu proje ne kadar başarılı sorusu daha da bir anlamlı hale geliyor. Her şeyden önce JF-17 nispeten ucuz bir savaş uçağı. Ayrıca idame maliyeti düşük ve kolayca silah entegre edilebilir. Bu avantajları onu kendi sınıfındaki rakiplerinin bir adım önüne taşıyor. JF-17'nin sahip olduğu özellikler yüz ölçümü küçük, çok sayıda uçağa ihtiyacı olmayan ve savunma bütçeleri kısıtlı ülkeler için bulunmaz bir nimet. Ancak burada önemli bir detayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu denli stratejik alımlarda ülkelerin önceliği maliyet değil, politik konular daha ağır basıyor. Ki biz de Türkiye olarak bunu defalarca yaşadık. Ayrıca Pakistan'ın bu projede kazandığı tecrübeler parayla satın alınamayacak türden. Kendi üretimleri bir uçakları var ve sadece bu bile JF-17 projesini başarılı kılıyor. Sona yaklaşıyoruz ancak Azerbaycan'ın bu uçaklarla ilgili mevcut durumuna küçük bir parantez açalım. Çünkü bu konu Türkiye'de önümüzdeki dönemlerde sıkça konuşulacak. Azerbaycan'ın kaç tane JF-17 satın aldığını bilmiyoruz. Ancak eldeki verilerden bazı tahminlerde bulunmak mümkün. Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin elinde 3'ü eğitim modeli olmak üzere toplam 14 MiG-29 bulunuyor. Ayrıca envanterdeki Su-25 saldırı uçakları Türkiye'de Laçin modernizasyonuna tabi tutuldu. Bu modernizasyon sayesinde Su-25 uçakları Teber ve KGK güdümlü silahları kullanabilecek. Beklenti Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin MiG-29 uçaklarını JF-17'lerle yenileyeceği. Ayrıca Bakü elindeki 38 adet Su-25 uçağını da zamanla değiştirmek isteyecek ve ilk seçenek yine JF-17 olacak gibi duruyor. Bugünlerde kardeş ülkemizin hava kuvvetleri çok önemli bir modernizasyondan geçiyor. Türk mühendislerce geliştirilen yerli ve milli mühimmatlar bu sürecin başrolünde. JF-17 başlangıçta yerli hava füzeleriyle donatılacak. Bunu SOM ve Çakır gibi seyir füzelerinin takip etmesi kuvvetle muhtemel. Dediğimiz gibi yakın zamanda bu konuda çok ilginç gelişmelere şahit olabiliriz. Kardeş ülke Azerbaycan'ın bu yolculuğunu ve Türkiye'nin sağlayacağı katkıları biz de yakından takip edeceğiz. Sizin de düşüncelerinizi ve beklentilerinizi merak ediyoruz. JF-17'lerin neler kazandıracağı ya da Ankara-Bakü birlikteliğinin savunma sanayini nasıl etkileyeceği konusunda yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Ne dersiniz? Tek millet, iki devlet olgusu savunma sanayinde de tek bir yapıya kavuşur mu? Cevaplarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Projeye Sabre 2 ismi verilmişti. Amerikalı Grumman şirketinden teknik destek alınıyordu. Amerikalı Grumman, Çinli uçak üreticisi Chengdu ile dirsek temasındaydı. Her ne kadar bu aralar Washington-Pekin adlı ticaret savaşları, siber operasyonlar ya da Pasifik'teki yüksek tansiyonla anılsa da o yıllarda durum farklıydı.